Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Türkiye'den ve dünyanın dört bir yanından beni izleyen tüm kıymetli takipçilerime sevgi ve selamlarımı gönderiyorum. Aramıza yeni katılan herkese de hoş geldiniz diyorum. Şimdi fincanımızın enerjisine birlikte odaklanalım ve bakalım bugün bizlere hangi güzel mesajlar geliyor. Ve açtım arkadaşlar. Öncelikli olarak şöyle bir göz gezdirmek istiyorum fincanınıza. Şimdi dip kısmında hafif bir karartı var. Bu son zamanlarda yaşanmış sıkıntıların, zihni yoran bazı konuların izlerini gösteriyor. Ama ben hemen yan tarafında çok büyük bir çizme görüyorum arkadaşlar. Fincanın dip kısmından geliyor. Ağız kısmına doğru. Büyük bir çizme bu. Uzun çorap gibi de diyebiliriz. Yani o şekilde yorumlayabilirim ama güçlü adımlar, yol ve hareket eden olarak yorumlayacağım. Yakın zamanda çıkacak bir yolculuk, yeni bir başlangıç ya da kararlılıkla atılacak önemli bir adım gündeme gelebilir diyoruz burada. Çizmenin büyük ve belirgin çıkması, bakın dip kısmından buraya kadar geliyor. Uzun çorap gibi, yani güçlü adımlar dedik buna. Önemli bir adım gündeme gelebilir. Çizmenin büyük ve belirgin olarak çıkıyor olması ise bu gelişmenin etkisinin küçük olmayacağını, kişinin hayatında dikkat çekecek bir değişime işaret ettiğini düşünüyorum ben. Bu figür aynı zamanda ayakta kalmayı, güçlü durmayı ve engelleri aşarak hedefe doğru ilerlemeyi de simgeliyor. Aslında bu çizme dediğim şey böyle çevirdiğimde de sanki bir cenini andırıyor. Bakın şuradan bir cenin gibi geliyor bana. Bu bir yavru figürü anımsattı. İlla ki gerçek bir bebek anlamına gelmek zorunda değil. Yani doğacak bir haberin, filizlenecek bir başlangıcın ya da uzun zamandır beklenen bir gelişmenin habercisi diyorum ben buna. Bazılarınız için aileyle ilgili sevindirici bir haber. Bazılarınız için ise yeni bir iş, yeni bir proje ya da yeni bir fırsat anlamına gelebilir. Çünkü yavru figürü aynı zamanda masumiyeti, korunmayı ve büyüyerek güçlenecek güzel gelişmeleri simgeliyor arkadaşlar. Sabırla beklediğiniz bir konunun yavaş yavaş şekillendiğini ve doğru zamanda sizi mutlu edecek bir sonuçla karşılaşabileceğinizi gösteriyor. Enerji olarak oldukça hayırlı ve umut veren bir figür olarak çıktı karşıma. Şimdi bunu aynı zamanda ben geniş bir yol olarak da nitelendireceğim. Çünkü bu yol arkadaşlar önünüzde açılacak yeni fırsatları, yeni bir dönemi, beklediğiniz bir gelişmenin artık hız kazanacağını işaret ediyor. Çünkü yolun giriş kısmında bayrak sallayan, elinde bayrak tutan, bayrak sallayan bir figür dikkatimi çekiyor. Bu arkadaşlar zaferi, aynı zamanda başarıyı, müjdeli haberi ve gurur duyulacak bir gelişmeyi simgeliyor. Şimdi bu figür size hoş geldin der gibi güzel bir haberle karşılanacak enerji taşıyor. Özellikle beklediğiniz bir sonuç, resmi bir işlem olabilir, iş olabilir, eğitim olabilir. Güzel
sonuçlanacağını, yani özel hayatla ilgili sevindirici bir gelişme yaşayabileceğinizi, emeklerinizin karşılığını alacağınızı, böyle bir dönemi anlatıyor arkadaşlar. Bana öyle geldi. Şimdi burada benim dikkatimi çeken 4 tane figür var. İkisi bu yöne bakıyor, ikisi bu yöne bakıyor. Yani iki figür tam ters figürlere bakıyorlar. Yani yönlere bakıyorlar. İkişer kişi. İki kişi bardak sallayan figüre bakan, gelecek güzel habere, başarıya ve yeni bir başlangıca odaklanmış gibi duruyor. Diğer iki kişi ise farklı yöne baktıkları için kararsızlık, mesafe ya da farklı planlar içinde olabilir arkadaşlar. Şimdi bu figür aile içinde, iş ortamında veya sosyal çevrede herkesin aynı fikirde olmayacağını, ancak sonunda doğru yolu seçenlerin güzel gelişmeler yaşayacağını gösteriyor. Kısacası farklı bakış açıları olsa da hayırlı sonuçlara ulaşacak bir sürecin, enerjinin oldukça güçlü görünüyor burada. Şimdi buraya geldiğimde arkadaşlar, dip kısmından kanatlarını tamamen açmış, ağız kısmına doğru hareket eden çok güzel büyük bir kelebek bu. Bu figür falda en güzel dönüşüm sembollerinden biridir. Bakın şurada. Dipten yukarı doğru hareket ediyor. Sıkıntılı bir dönemin geride kalıp kişinin adım adım ferahlığa çıkacağını gösteriyor. Büyük olması kelebeğin bu değişimin küçük bir olay değil, hayatınızda iz bırakacak önemli bir dönüşüm olacağını anlatıyor arkadaşlar. Özellikle uzun zamandır sizi yoran bir konu varsa, bu konuda hafifleme, özgürleşme ve yeni bir sayfa açma enerjisi çok güçlü. Aşk hayatında yeni bir başlangıç diyebiliriz buna. İş hayatında yön değişikliği ya da kişinin kendini yeniden toplayıp güçlenmesi diyebilirim buna. Kanatlarını açık şekilde görünmesi artık bekleme değil, yükseliş zamanı mesajını veriyor. Yani önünüzde hem haberlerin hem de enerjinin açıldığı daha aydınlık bir döneme giriş gözüküyor. Bakın burada yine çok geniş bir yol var arkadaşlar. Görüyor musunuz? Bu da bembeyaz bir yol. Bu yolun enerjisi gerçekten çok açık, ferah. Önünüzde hayırlı kapıların, kolaylaşacak işleri ve umut dolu gelişmeleri simgeliyor. Yolun bir tarafında az önce gördüğüm, bakın şurada gördüğüm kelebek varken, diğer tarafında ise arkadaşlar burada da elinde kalp taşıyan kanatlı bir figür, çok güzel bir sembol var şurada. Bakın elinde de kalp taşıyor, görüyor musunuz? Bu melek ya da kanatlı bir figür diyelim. Ya da iyi niyetli biri diyelim. Böylesine bembeyaz bir aydınlık kalp taşıması, sevgi, merhamet, temiz niyet ve gönülden gelecek hayırlı bir gelişme işaret ediyor arkadaşlar. Bu figür manevi anlamda korunmayı ve güzel enerjilerin sizi desteklediğini düşünüyorum ben. Şimdi diğer tarafında yine iki kanat var, bakın. Görüyor musunuz burada? Yine iki kanat var. Ortasından uzanan bembeyaz bir de yol var burada. İki kişinin kalplerinin birleşeceği ve küslüğün tatlıya bağlanacağı ya da sevgiyle ilgili çok güzel bir kapının açılacağı mesajı veriyor. Bekar olanlar için yeni bir tanışma ilişkisi, birlikte ilişkisi olanlar için ise bağların güçlenmesi anlamına geliyor.
Arkadaşlar fincanın enerjisi gerçekten çok aydınlık. Yani dipte hafif sıkıntılar var ama ferahlığın, umudun ve hayırlı başlangıçların ön planda olduğu bir fal bu. Önünüzde hem gönlünüze hem de yüzünüzü güldürecek gelişme enerjisi oldukça güçlü bu falda. Şimdi bu bahsettiğim gibi arkadaşlar bakın, görüyor musunuz? Elinde kocaman bir kalp. Bu temiz niyeti, aydınlık bir süreci simgeliyor. Şimdi bunun bir tanesi arkadaşlar net. Bakın bir tanesi daha silik yani, ama gelişme, yani iki kişi ya da diğerinin silik görünüyor olması ise henüz tam netleşmemiş, zamanı geldiğinde ortaya çıkacak bir konuyu da simgeliyor olabilir bu iki kanat. Çok ferah. Sanki görünmeyen engeller yavaş yavaş kalkıyor ve yerini huzura, güvene ve güzel gelişmelere bırakıyor. Manevi anlamda destek aslında bu. Önünüzde aydınlık bir yolun açıldığı yönünde oldukça olumlu mesajlar arkadaşlar. Şimdi ben burada yine hemen şurada bir papağan, bunu biraz bozdum galiba. Papağan figürü bu. Falda genellikle haberleri, konuşmaları ve duyacağınız önemli sözleri simgeliyor. Yakın zamanda sizi ilgilendiren bir telefon görüşmesi, bir mesaj ya da beklediğiniz bir haber diyeceğim buna. Aynı zamanda çevrenizde çok konuşan ve sürekli haber taşıyan bir kişiyi de temsil eder papağan. Bu nedenle bu dönemde duyduğunuz her sözü hem doğru kabul etmeden kendi gözünüzle görüp kendi kulağınızla duyacağınız gelişmelere odaklanmanız sizin için daha hayırlı olacak. Bu figürün olumsuz bir hissi yok. Tam tersine iletişimin artacağı, güzel haberlerin peş peşe geleceği ve sizi sevindirecek konuşmalar yaşayacaksınız. Ama dediğim gibi yine kendi gözünüzle görün, kulağınızla duyun. Yani her söylenene hemen kanmayın arkadaşlar. Öyle yapmanız sizin için daha hayırlı olacak. Şimdi burada elinde bir buket gül taşıyan bir süliyet arkadaşlar dikkatimi çekti. Bu fincanın iç kısmında sevgi, mutluluk, değer görmek ve gönülden gelecek güzel bir jest anlamına geliyor. Yakın zamanda sizi mutlu edecek bir haber, sürpriz bir buluşma ya da içten bir teklif gündeme gelebilir. Elde taşıyor olması buketi, bu güzelliklerin size doğru geldiğini ve beklediğiniz bir konunun hayırlı şekilde sonuçlanabileceğini gösteriyor. Özellikle gönül işleriyle ilgili güzel bir enerji var burada. Küs olanlar içinse arkadaşlar
barışma diyoruz biz buna. Bir tanışma, bekar olanlar için bu. İlişkisi olanlar için ise sevgi bağlarını güçlendirecek gelişmeler diyoruz. Şimdi aynı zamanda takdir edilmeyi, değer görmeyi ve yüzünüzü güldürecek güzel sözler duymayı da simgeliyor. Bu bölümün enerjisi oldukça aydınlık. Sevginin, güzel niyetlerin ve hayırlı haberlerin ön planda olduğu bir dönem arkadaşlar bu. Şimdi ben bunu böyle tuttuğumda arkadaşlar burada bir sanki yel değirmeni bu. Yani bir yel değirmenini anımsattı bana. Bakın toprak parçası. Burada bir yel değirmeni var. Ve uçan kuşlar söz konusu burada arkadaşlar. Bakın hemen şuradan yel değirmenine doğru uçan bir kuş aynı zamanda. Şimdi yavaş ilerleyen, sabrı, emeğin karşılığını almayı ve zamanla lehine dönecek gelişmeleri simgeliyor. Artık hareket yavaş yavaş yel değirmeni bunun hareket kazanacağına ve olumlu sonuçlar vereceğini işaret ediyor. Şimdi uçan yel değirmene doğru uçan kuş, özellikle bu kuş figürü çok belirgin. Müjdeli haber, sevindirici mesaj ve beklenen bir gelişmenin kısa zamanda geleceği anlamına geliyor. Yel değirmenine doğru uçuyor olması haberin emek verdiğiniz bir konuyla bağlantılı olacağını düşünüyorum. Enerjisi çok güzel. Sabırla beklediğiniz bir konuda güzel haberler alabilir. İşlerinizin yavaş yavaş istediğiniz yöne döndüğünü görebilirsiniz arkadaşlar. Bereketin, hareketin ve hayırlı gelişmelerin ön plana çıkacağı olumlu bir sonuçtur bu. Şimdi burada aynı zamanda bana şurası arkadaşlar bir sanki dalları olmayan bir ağaç kütüğü, kütük diyeyim ben buna, ya da dalları olmayan bir ağaç bu arkadaşlar. Şöyle bakın şurası. Kökleri aileyi simgeliyor aynı zamanda. Sağlam duruşu ve yaşam enerjisini temsil ediyor. Dallarının olmaması ise bir süredir beklemede kalan gelişimi, yavaşlayan ya da henüz tamamlanmamış bir konuyu işaret ediyor. Kökünün ve gövdesinin ayakta duruyor olması arkadaşlar çok önemli. Bu da ne olursa olsun temelinizin sağlam olduğunu, sabrettiğiniz takdirde yeniden filizlenecek güzel gelişmeler yaşayabileceğinizi gösteriyor. Bazen hayatınızda bazı dönemler durgun geçer. Bu figürde tam olarak böyle bir sürecin ardından yeniden canlanmayı, güçlenmeyi anlatıyor. Olumsuz değil, bir hazırlık dönemi olarak düşünebilirsiniz bunu. Yakın zamanda beklediğiniz ya da ağır ilerleyen bir konu yeniden hareket konuda yani yeniden hareket başlayabilir ve emek verdiğiniz işlerin karşılığını almaya başlayabilirsiniz burada. Ve şöyle 1, 2, 3, 4 tane de kısmet mevcut arkadaşlar. 4 tane de kısmet görüyorum burada ve şu tepede de 2 tane göz bakın ama süliyet beyaz bir süliyet, yani karanlık değil ama 2 tane göz karanlık gözüküyor arkadaşlar, simsiyah.
Bu 4 ayrı kısmetin bir arada çıkması gerçekten güzel. İş, para, haber, yol ya da gönül konularıyla peş peşe yaşanabilecek hayırlı gelişmeleri simgeliyor. Şimdi kısmetlerin bir arada olması bereketli bir ve hareketli bir döneme gireceğinizi işaret. Şimdi beyaz sülliyetin içinde 2 tane belirgin göz. Şimdi sülliyetin beyaz olması güzel. Niyetleri ve temiz, güzel niyetleri, temiz enerjiyi gösterirken gözlerinin siyah ve belirgin çıkması bana nazarı ve üzerinize dikkat çekici enerjiyi düşündürdü. Sanki sizi uzaktan takip eden, yaptıklarınızı merak eden ya da göz önünde tutan biri veya birileri var. Ancak figürün genelinin aydınlık olması bu bakışların size zarar vermeyeceği, daha çok dikkat çeken, konuşulan ve merak edilen bir dönemde olduğunuzu anlatıyor. Kısmetleriniz açık arkadaşlar. Sadece enerjinizi korumanız, her planınızı herkesle paylaşmamanızda fayda var. Genel olarak fincanın bölümünde de taban bölümünde de hareketli, hayırlı ve bereketli gelişmelerin güçlü bir şekilde yaklaştığını gösterdi bize. Evet, falımız bu kadar arkadaşlar. İnşallah bu güzel aydınlık semboller hayatınıza hayır, bereket, mutluluk ve güzel haberler olarak yansır. Yorumumu sevdiyseniz videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Türkiye'den ve yurt dışından beni izleyen tüm değerli takipçilerime gönülden teşekkür ediyorum. Nereden olduğunu da yazın arkadaşlar. Hoşuma gidiyor. Bir sonraki fal yorumunda nereden dinlediğinize, hangi bölgeden, hangi ülkeden selam gönderiyorum ülkelerinize veya şehirlerinize. Bir sonraki fal yorumunda yeniden görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle ve umutla kalın arkadaşlar. Hoşça kalın.